Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Şans, baht açıklığı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücü dedi. Sabırlı ol, ne istediğini dikkat ile değerlendir. İlahi güçler tarafından korunmak, kötülüklerin size ulaşamaması, negatif enerjilerin gitmesi. İş ve aşk durumu ile ilgili haber beklemek, haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak, farklı olmak, dikkat çekmek, cinsel cazibe, beğenilmek, ilgi görmek, evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek, söz, nişan, evlilik teklifi dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda artık hayatındaki negatif enerjilerin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Birçok konuda sabırlı olmaya çalışıyor. Özellikle yaşadığı talihsizlikler, arka arkaya gelen negatif olaylar varsa konularla ilgili çok fazla öfke ve kızgının içerisine girmeden bu alanın içerisinden nasıl çıkabilirim düşüncesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beklediği bir haber var. İş hayatı ya da aşk durumu ile ilgili beklediği bir haber var ve bu haberle beraber aslında birçok şeyin değişeceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Tutkusal olarak enerjisi yüksek, beğenilmek, ilgi görmek istiyor. Gerçekten o istediği kişiyle güzel enerjilerin içerisinde bulunmak isteyen bir aklınızdaki kişi var ve bu noktada artık aradaki bu sıkıntılı süreçler, negatif durumlar, aradaki engeller her neyse bunların ortadan kalkmasıyla beraber çok güzel enerjilerin oluşabileceğini düşünüyor diyebiliriz. Şimdi bu kart bize evlenmekten, mutlu bir yuva kurmaktan, nişandan, evlilikten bahseder. Ama genel manada bu ilişki üzerinde sıkıntılı bazı enerjilerin olduğunu ama artık bu durumun ortadan kalkmaya başladığını, daha çok böyle şansın arttığını, daha güzel enerjilerin aktif olmaya başladığını düşünen bir aklımızdaki kişi var. Beklediği haberle beraber aslında çok daha farklı bir alana doğru geçileceğini düşünüyor. Şimdi günün enerjisinde neler yaşayabilir bunlara bakalım. Ayrıntılı olarak para şövalyesi, güç, güneş, atıyorum, para yedilisi. Şimdi güneş kartıyla beraber aradaki sıkıntılı durumların ortadan kalkması ile ilgili ciddi beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. Güneş kartı artık şifalanmanın olduğunu, aydınlanmaların olduğunu söyler bize. Bu noktada artık ilişkinin üzerindeki tüm kara bulutların yavaş yavaş ortadan kalktığını, kalkmak üzere olduğunu, şimdi sorunlar her neyse bu sorunların yavaş yavaş düzeleceğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Şu an enerjisine baktığımızda yine aynı şekilde sabretmek kartı geldi bugün enerjisinde. Biraz önce gelen kartlarla aslında çok uyumlu bir şekilde burada da artık sabretmek, daha böyle merhametli bir şekilde sabredilmesi gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Daha şefkatli yaklaşmaya çalışıyor, daha anlayışlı yaklaşmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde. Ve genel olarak aradaki sorun her neyse bu sorunun sabırla, bekleyerek, doğru zamanda doğru adımlar atarak değişip dönüşebileceğini, şifalanabileceğini düşünüyor. Şimdi neden böyle, neden bunları yaşadı dediğimizde de para şövalyesi, hazine ve tutku kartı. Şimdi tılsım şövalyesi bizde sabretmekten bahseder tekrar. Çok fazla sabır geldi. Güvenilir sağlam birlikteliklerden, sabırdan, düşünceleri uygulamaktan ancak bu uygulama içinde doğru zamanı beklemekten bahseder. Şimdi yakın geçmişte aklınızdaki kişi maddi ya da manevi olarak da olabilir ama ikisi de olabilir ama maddi olarak da bazı sorunların içerisinden geçmiş olabilir. Maddi olarak kendini güçlü görmüyor olabilir. İş hayatında da farklı şekilde negatif durumlarla karşı karşıya kalmış olabilir. Çok kısa bir ara vermem gerek. Tamam, devam ediyorum. Yakın geçmişte maddi olarak da sorunlar yaşamış olabilir. Maddi bazı kayıplar yaşamış olabilir ve bunları toparlama isteği içerisinde kalmış olabilir. Zihni ve kalbi arasında gidip gelen enerjiler de olabilir. İş hayatıyla özel hayatı arasında denge kuramamış olabilir. Burada biraz sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir.
Ama genel manada baktığımızda sabretmesi gereken, burada genel olarak diğer kartlarla, şu alanla beraber, şu kartlarla beraber de yani aklınızdaki kişinin genel olarak hayatında çok fazla harekete geçemeyen, eyleme geçemeyen biri olma durumu olabilir. Daha çok burada bekleme enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Sabrediyorum, düzelecek. İşte zamanını bekliyorum, yapacağım gibi bir enerji daha ön planda görünüyor diyebiliriz. Bu yüzden de aslında hala şu anki enerjilerde de sabır enerjisi devam ediyor. Yani adım atmak istediğinde, bir şeyler yapmakla ilgili bir süreç oluştuğunda daha çok bunu erteleyen, işte doğru zamanda doğru şeyi yapayım düşüncesinde olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Şimdi yakın gelecekte enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Para yedilisi, tılsım yedilisi aynı şekilde yavaş enerjilerden bahseder. Tılsım yedilisi verdiğin emeklerin karşılığını alamamaktan, az almaktan bahseder. Örneğin 6 tane, 7 tane tohum ekmişsindir, bir tanesini almışsındır. Evet, gelecektir devamı ama yaptığın şeylerin karşılığını alacaksındır ama bu birazcık zamana yayılmış bir süreçtir. Şimdi bu noktada da yine daha küçük adımlar, yavaş adımlarla beraber aradaki engellerin ortadan kalkabilmesi adına küçük küçük adımların atılabileceği bir süreç geliyor. Telafi kartıyla işte kırılan kalpleri iyileştirmek, kendini affettirebilmek adına bazı adımlar atacak ama bu daha çok böyle ciddi küçük adımlar olacak diyebiliriz. Yine böyle zamana yayılan bir sürecin içerisinde olunacak. Şimdi bu durumun sizin hayatınıza yansımasına bakalım. Durumlar size nasıl yansıyor? Arası. Tılsıması. Şimdi sizde yansıması ne dediğimizde tılsımasıyla beraber başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Gelen fırsatları değerlendirmek istiyorsunuz. Bir adım atılmasını, bir iletişime geçilmesini istiyorsunuz. Burada beklentileriniz var sizin de ama bu başlangıçla ilgili aslında çok ciddi umudunuz var. Güvenilir, güzel bir ilişki içerisinde olabileceğinizi düşünüyorsunuz ama karşı tarafın atması gereken bir adım, iyileştirmesi gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorsunuz diyebiliriz. Neden böyle? Değnek şövalyesi. Değnek şövalyesi de sabırsızlıktan bahseder bize. Fırtınalı dönemlerden bahseder. Aklınızdaki kişinin ne kadar böyle para şövalyesi gibi davrandıkça, yani daha böyle sabırlı, ağırdan alan, yavaş hareket eden enerjilerdeyken onun bu yavaşlığı sizde de tam tersi sabırsızlık oluşturuyor. Yani burada daha hızlı olması, daha net adımlar atması, daha görünür bir şeyler yapmasını istiyorsunuz. Bu illa büyük büyük adım gibi değil. Yani iletişime geçmesi olabilir. Öyleki sorunları konuşup çözebilme isteğini dile getirmesi olabilir. Genel olarak duran bir enerji var ve siz bu enerjinin harekete geçme enerjisine dönüşmesini istiyorsunuz haklı olarak. Ancak burada değnek altılısıyla beraber şunu söyleyebilirim. Evet, adımlar atılacak. Yavaş da olsa da atılan bu adımlar sizde bir zafer getirecek olarak görünüyor değnek altılısıyla beraber. Burası güzel yani. Sadece düşündüğünüzden birazcık daha ağır bir enerji olabilir. Ağır bir işleyiş olabilir. Şimdi onun hayatında olanlar bunlardı. Konuşalım. Sizin hayatınızda bugün neler olabilir, nelere dikkat etmelisiniz dediğimizde sabırsızlık enerjisi tekrar burada da sizde görünüyor. Yani bir tarafta çok fazla sabır varken sizde de sabırsızlık ortaya çıkıyor. Şimdi burada bazı durumlardan dolayı suçluluk duyuyor olabilirsiniz. Yanlış seçimler yaptığınızı, yanlış kararlar aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi çok fazla ortaya atan, kendini feda eden enerjilerde olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Genel olarak aslında ilişkiyle ilgili ya da aklınızdaki kişiyle ilgili böyle düşünce olarak onun doğru kişi olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu noktada çok yavaş ilerlediğini ve bu durumun size acı verdiğini söylüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Bugün daha çok bu durumlarla karşı karşıya kalacak olabilirsiniz. Bunları düşünecek olabilirsiniz. Artık rahata kavuşmak istiyorsunuz. Yani net bir şekilde yaptığınız şeylerin, verdiğiniz emeklerin, kendinizi feda ettiğiniz durumlar her neyse bunların karşılığını almakla ilgili bir isteğiniz var haklı olarak. Ancak burada çok yavaş bir süreç olduğu için de korkularınız ortaya çıkıyor diyebilirim. Biraz sıkıntılı süreçler ortaya çıkıyor. Aşk hayatıyla ilgili ciddi acı çekme durumunuz var.
Çok fazla tutkunuz, isteğiniz, arzunuz var. Yani bu kart bize direkt bunu söyler zaten. Ama burada öyle bir şey var ki yaşanılan durum her neyse sanki bu durumu gizlemek, yani bu ilişkiyi, bu beraberliği gizlemek zorunda olduğunuzu, insanların duymaması gerektiğini düşünen böyle bir baskı içerisinde de kalıyor olabilirsiniz. Ve bu durum genel olarak bu ilişki ya da beraberlik sizde ciddi bir acı çekme durumu ortaya çıkartıyor. Bugün bu durumları, bu duyguları düşünecek olabilirsiniz. Bunları hissettirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ayrıntılı olarak bakalım. Bugün neler yaşayabilirsiniz dediğimizde. Yeni bir başlangıç. Joker kartı. Artık her şeyi geride bırakıp yani sonunu düşünmeden, ne olacağını düşünmeden harekete geçme isteği içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ciddi bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Korkularınızdan arınmak, yaşadığınız sıkıntılı durumları arkada bırakmak ve düşünmeden bir başlangıç yapma isteği içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü burada çok fazla kalbi acıyan, canı yanan biri olarak geliyorsunuz. Çok fazla kalbiniz kırılmış, mutsuz olmuş, ciddi sorunlar yaşamış bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Özellikle bu ilişkiyle ilgili çok fazla çaba harcamış olabilirsiniz ama çabalarınızın karşılığını, emeklerinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Artık buradaki çabalama enerjisi bugün özellikle kalp kırıklığınızı ortadan kaldırabilmek adına yeni başlangıçlar yaparak güzel enerjilere geçmek adına olacak diyebilirim. Böyle bir karar alacak olabilirsiniz. Bundan sonra emeklerinizi, çabalarınızı yeni başlangıçlara, kalp kırıklığınızı şifalandırmaya yönelik yapmak adına bu tarz bir başlangıç kararı alacak olabilirsiniz. Neden böyle? Çünkü yakın geçmişte adalet, aşk ve yalan kartıyla size adaletsizlik yapıldığını düşündüğünüz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Gerçekten teslimiyetle, yani aşkla teslim olduğunuz bir ilişki içerisinde arkanızdan çevrilen işlerin olduğunu, yalanların, dolanların olduğunu ya da yalan dolan çevrilmediyse bile verilen sözlerin tutulmadığını, ciddi şekilde güvenle ilgili sorunlar yaşadığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz siz de. Adil olmayan, hak etmediğiniz şeyleri yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ama bunun yanı sıra artık adaletin sizin lehinize işleyeceğinin de farkındasınız diyebilirim. Farkına varmışsınız. Bu enerjiler devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde burada artık bazı ikilemleri ortadan kaldırıyorsunuz. Çok fazla düşünme durumundasınız ve gelen fırsatları bu zamana kadar görmemiş olabilirsiniz. Kupa dörtlüsü. Öyle bir melankolik enerjide olmaktır ki gelen hiçbir fırsatın farkına varamamaktır. Sistem ona çok güzel fırsatlar sunar ama kişi bunun farkına varamaz. Kırgınlığı vardır, kızgınlığı vardır, bezginliği vardır. Ama sistem ona der ki artık aç gözünü, artık gör, gelen fırsatları da gör. Hayatında net olmayan şeyleri ortadan kaldır, ikilemleri ortadan kaldır. Artık karar almak zorundasın, artık harekete geçmek zorundasın da tabii. Süreç size getirecek ve bu konu daha çok aile ve yuva ile ilgili olacak bir kart alacağım buraya sadece. Evet, özellikle kadersel olarak adlandırdığınız, düşündüğünüz durumlar neyse bunları yıktığınız bu konularda tamam kaderimde bu vardı, bunu yaşadım ama artık bu kadardaki değişikliği ben yaratıyorum dediğiniz bir süreç sizi bekliyor. Günün mesajını da alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Günün mesajları ve günün olumlaması size gelsin. Diğer tane de olumlama kartı alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bir seçen arkadaşlarım. İnsanları kaybetmekten korkma. İnsanları memnun etmeye çalışırken kendini kaybetmekten kork. Çok fazla kendini feda etme durumları da çıkmıştı zaten. Buraya dikkat edin. Bir seçen arkadaşlarım için her deneyimden iyilik ve yarar sağlıyorum. Yaşamayı, sevmeyi ve ondan keyif almayı seçiyorum. Günün olumlaması sizin için. 2 seçen arkadaşlarım. Başkaları ne der diye düşünme. Başkaları senin hakkında 15 dakika konuşacak. Sense bir ömür yaşayacaksın dedi. Sizin olumlamanızda kalbimin yolunu
hep takip ediyorum. Oluşturduğum hayatı çok seviyorum ve fırsatlar bana kolaylıkla akıyor diyebilirsiniz. Üçü seçen arkadaşlarım, yıkılmasın hayallerin, bunlar da geçecek. Sizin olumlamanızda bedenimi çok seviyorum, birlikte birçok zorluğun üstesinden geldik, olduğum halimle gurur duyuyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.